Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Geçtiğimiz haftalarda Poco X3 Pro almak için öne çıkan nedenlere değinmiştik. Bu videoda Poco X3 Pro'nun zayıf kaldığı eksi yönlerine değinip hangi sebepler Poco X3 Pro almamak için geçerli bu konu hakkında konuşacağız. Dostlar, videomuza geçmeden önce bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftaki butondan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Şimdi ilk nedenimize başlarsak burada ekrandan bahsedeceğim. Ekran özelliklerini bir hatırlayalım. Poco X3 Pro'da 6.67 inç Full HD Plus çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyeti sunan IPS LCD bir panel kullanılmış. Bu ekranın en geride kaldığı nokta parlaklık oranı diyebilirim. X3 Pro'nun ekranı en fazla 450 nitlik bir parlaklığı bize sunabiliyor ve bu parlaklık değeriyle güneş ışığı altında bizi üzüyor diyebilirim. Kapalı ortamlarda sorun yaratmıyor. Ancak özellikle dışarıda aydınlık ortamlarda X3 Pro'nun ekranını görmekte bayağı zorlanabiliyoruz. Bunun haricinde ekranımız IPS olduğundan özellikle siyah renk başarımında ekranımız pek başarılı sonuçlar vermiyor. Yani siyah renkler grimsi bir tonda önümüze çıkıyor diyebilirim. Bu da özellikle dizi film izlerken veya telefonu karanlık modda kullandığımızda bu durumu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Bunun yanında ekranımızda DCI-P3 geniş renk yelpazesi desteğinin de olmaması bir handikap olarak sayılabilir. Eğer DCI-P3 desteği ekranımızda bulunsaydı ekranımız IPS olmasına rağmen renklere gerçeğe çok daha yakın bir şekilde önümüze çıkarabilirdi. Fakat yine de X3 Pro'nun kalitesiz bir ekranın olduğunu söyleyemem. Bu ekran sadece ekran kalitesi olarak yüksek beklentileri olanların ihtiyaçlarını karşılamayacaktır. Bunun haricinde standart bir kullanıcıysanız bu ekrandan memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Ama tabii ki X3 Pro'nun ekranını Galaxy A52, Mi 11 Lite, Note 10 Pro gibi cihazlarla yan yana getirdiğimizde aradaki fark çok ciddi bir şekilde hissediliyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi ikinci nedenimize baktığımızda burada Poco X3 Pro'nun kameralarından bahsedeceğim. Arka tarafta dörtlü bir kamera sistemiyle karşımıza çıkan X3 Pro'nun ana kamerasında 48 megapiksel f1.79 diyafram değeriyle gelen Sony IMX582 sensörüyle karşılaşıyoruz. X3 Pro'nun ikinci kamerasında 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı, son olarak diğer iki kameramızda 2 megapiksellik f2.4 diyafram değeriyle gelen makro ve derinlik algılama kameraları. Dostlar, fotoğraf çekim kalitesi konusunda X3 Pro bence renkleri olması gerektiği gibi gerçeğe yakın bir şekilde gösterebiliyor, ancak fotoğrafların detaylarında ve güneşli ortamlarda iyi kareleri ortaya koyamadığını söyleyeyim. Zaten orta segmentteki rakipleriyle kıyasladığımızda fotoğraf çekim kalitesinde Poco X3 Pro'nun net bir şekilde geride kaldığını görüyoruz. Video tarafına bakarsak 4K'da 30 FPS ve 1080p'de 60 FPS desteğini bizlere sunuyor ve 4K'da ACE desteğini de kullanabiliyoruz, ancak videoların genel kalitesi anlamında ben başarılı bulmadığımı söyleyebilirim. Yine X3 Pro'yu rakipleriyle kıyasladığımızda burada da geride kaldığını görüyoruz. Şimdi ön kameraya bakarsak burada 16 megapiksel f2.45 diyafram değeriyle gelen delik çentiğin içinde bir kamera bizleri karşılıyor. Bu kamerayla da video tarafında 1080p 30 FPS'te AIS desteğiyle beraber video kayıt imkanını bizlere sunuyor. Dostlar, özellikle arka kamera performansı olarak X3 Pro'nun önceki modeli olan X3 NFC'nin gerisinde olduğunu söyleyeyim. Bu yüzden eğer kamera odaklı bir kullanım için telefon alacaksanız X3 Pro'yu kesinlikle önermiyorum. Bu fiyatlara çok daha iyi kamera performansı veren modeller var. Şimdi üçüncü nedenimize geçtiğimizde burada cihazın tasarımından bahsedeceğim. Açıkçası X3 Pro'ya arkadan baktığımızda bence çok hoş durmayan büyük bir Poco yazısıyla karşılaşıyoruz. Bunun yanında kamera dizilimi de hem büyük çıkıntılı bir yapıya sahip hem de simetrik bir yapıya sahip değil. X3 Pro'da özgün bir tasarım dili kullanılmış, ancak telefonu elinize aldığınızda özellikle uzun süreli kullanımlarda 215 gram ağırlığı ve 9.4 mm kalınlığıyla gerçekten elimizi yorabiliyor. Zaten X3 Pro sınıfının en ağır ve en kalın telefonu diyebilirim. Malzeme yapısı olarak da yine X3 NFC kadar kaliteli bir yapısı bulunmuyor. X3 Pro'da hem arka kapağımız hem de çerçeveler plastik bir yapıyla geliyor. elde tutuş hissiyatı olarak kesinlikle kalitesiz hissettirmiyor, ancak çok da güven veren sağlam bir yapısının olmadığını da söyleyebilirim. Dostlar, açıkçası hem tasarım yapısı hem de malzeme kalitesi itibariyle X3 Pro tasarım tarafında beklentileri yüksek olanların beklentilerini karşılamayacaktır. Zaten ben de genel hatlarıyla Poco X3 Pro'nun tasarımını beğendiğimi söyleyemem. Şimdi dördüncü nedenimize bakarsak burada batarya performansından bahsedeceğim. Poco X3 Pro'da 5160 mAh'lik büyük bir batarya
batarya ve 33 wattlık hızlı şarj desteğini görüyoruz. Kutu içeriğimizden de 33 watt destekli hızlı şarj adaptörümüz çıkıyor. Cihazımızı ortalama 28 dakikada %50 oranında şarj edebiliyorken sıfırdan 100'e ise 1 saat 10 dakikada doldurabiliyoruz. Dostlar, batarya konusunda hızlı şarj olarak cihazımız gayet iyi, ancak batarya performansı olarak Poco X3 Pro'da bulunan amiral gemisi serisi 7 nanometre mimarili Snapdragon 860 işlemcisi her ne kadar verimli bir şekilde çalışmaya çalışsa da yüksek seviyede güce ihtiyaç duyan bir işlemci. Bu gücü de bataryadan aldığı için 5000 mAh pili bulunan diğer orta segment rakiplerine kıyasla daha kötü bir batarya performansı veriyor, ama çok yoğun bir şekilde oyun oynamadan bir günü yine rahatlıkla çıkarabildiğimizi söyleyeyim, ancak Note 10 Pro kadar iyi bir batarya performansı da alamıyoruz. Özellikle oyun odaklı bir telefon olduğu için tam şarj ettikten sonra çıkarıp oyun oynadığımızda 4 saatlik bir PUBG sonrasında bataryamız tamamen bitmiş oluyor. Bunun yanında telefonumuzun ekranının 120 Hz tazeleme hızına sahip olması da telefonu kullanırkenki deneyimimizi üst seviyeye çıkarıyor, ama batarya tüketimine olumsuz yönde bir etki yaptığı için telefonu 120 Hz'de kullandığımızda aldığımız ekran süresi ortalama 8 saat civarında diyebilirim. Telefonu 60 Hz alarak kullandığımızda ise oyun oynamadan gündelik kullanımda 9,5-10 saatlere varan ekran süreleri alabiliyoruz. Dostlar, bu değerler bence gayet iyi, ancak söylediğimiz gibi orta segmentteki diğer rakiplerinden geride kalıyor. Şimdi Poco X3 Pro almamak için son nedenimize bakarsak, burada arayüz performansı ve güncelleme desteğinden bahsedeceğim. X3 Pro kutudan Android 11 ve MIUI 12 arayüzü ile çıkıyor ve cihazımıza MIUI 12.5 güncellemesi de geldi. Bu güncelleme ile birlikte X3 Pro'nun yazılım konusunda çok daha iyi bir seviyeye geldiğini söyleyebilirim, ama Xiaomi'nin Poco cihazlarında kendine has daha sadeleştirilmiş bir arayüzünün bulunduğunu söyleyeyim. Bu arayüz performans açısından size hiçbir sıkıntı yaşatmıyor, ancak Mi ve Redmi serilerindeki gibi geniş özelleştirme seçenekleri ve gelişmiş ayarların bazıları X3 Pro'da bulunmuyor ve güncelleme desteği olarak da yalnızca 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl boyunca da MIUI güncellemeleri alacağını söyleyelim. Açıkçası özellikle Xiaomi Poco modellerine güncellemeleri daha geç ve düzensiz bir şekilde dağıtıyor. Yani örneğin Mi 11 Lite Android 12'yi çıkar çıkmaz alırken X3 Pro bundan 2-3 ay sonra alabilir. Buna ek olarak güncelleme desteği olarak da Apple'a kıyasla çok daha az bir güncelleme desteğinin bulunduğunu söyleyelim. Bu durumda yazılım güncellemelerine önem verenler için ciddi bir eksi denebilir. Evet dostlar, bu videoda sizlerle birlikte Poco X3 Pro almamak için öne çıkan 5 nedene değindik. Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.